Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir crop çalışacağız. Bu crop'un bende anısı var. Yıllar önce sanıyorum ben ortaokula giderken annem bana bir bluz hediye etmişti. O bluze bayılmıştım. Her gün üstümde olsa hiç bıkmadan usanmadan giyecek tarzda bir bluzdu. Gençlerin bayılacağı bir tarzda. Öyle ki kirlendiğinde bile kirli torbasından gizlice alıp giydiğim bir bluzdu. Yani buradan da ne kadar pis bir çocuk olduğum ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Pinterest'ta dolaşırken o bluzun aynısını gördüm. Penye'de çalışmıştı arkadaşlar. Çok güzeldi, harikaydı. Beni hem geçmiş yıllara götürdü hem de o bluzu acilen yapmak istedim. Tabii ki tekstili örgüye uyarlamak biraz zor. Biraz örsök yaptım ama sonunda tam istediğim modeli keşfettim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Eminim çok beğeneceksiniz. Alize Diva kullandım. İnce bir ip, Mercerise tarzı bir bluz olacak. 100 gramında 350 metre var. 2 yumak bile tam gitmedi arkadaşlar. Çok az kullanılıyor. 3 numara şişeye ihtiyacım var. Uygulayacağım bluz 38-40 bedene uyumlu. Kızıma yapacağım. Ben de kızıma hediye edeceğim bu bluzu. Yeşil rengi çok seviyor. Yeşil renk aldım onun için. Eğer kendinizi hazır hissediyorsanız, eğer beğendiyseniz gelin birlikte çalışalım. Ön bedende başlıyoruz arkadaşlar. Ön bedenin bir tarafını çalıştım. Çift taraflı çalışacağız. Fazla detay olmayan taraf sol taraf. Onun için ben bunu çalıştım. Hem de size nasıl tarif edeceğimi anlamak için. Çünkü önümüzde bir örgü modeli yok biliyorsunuz. Bunlar bizim kendi tasarımlarımız. Şimdi sağ tarafı çalışacağız. Sağ tarafında biraz detay var. Zor değil ama. Şimdi ne yaptım? Şişime 110 ilmek attım. 7 sıra tekstil tipi lastiğimi yaptım. Ve bir müddet düzleri düz, tersleri ters ördüm. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan. Ölçü de vereyim size. Tam 21 santim ördüm. Benim gibi takıntısı olanlara da 70 ters sıra ördüm arkadaşlar. 70 ters sıra ördüm. Şimdi patıma başlayacağım. Ve şişimde şu an benim 58 ilmeğim var. 58 ilmek ördüm. Şimdi patıma başlayacağım. Şimdi ipliğimizi biraz uzun koparalım. Çünkü bunu pat dikiminde kullanacağız. Şimdi burada 6 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu an şişimde 52 ilmek kaldı. Patımı oluşturmak için örerek arttıracağım. Şimdi şöyle örüyorum. 1 şişime geçiriyorum. Son ördüğümden 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi tane arttırdım. 52 ilmeğim vardı. Şu an şişimde 59 ilmeğim var arkadaşlar. 59 şeklinde devam edeceğiz. Şimdi lastiğime başlıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Patımı yaptım. 3, 6 ve 7 ilmek. Şimdi örgümün akışına göre düz bir şekilde gideceğim. Sıra sonuna kadar ters bir şekilde geri döneceğim.
Şimdi patıma geldim. Tersleri örmeden alıyorum. Düzlerimi örüyorum. Tekrar döndüm. Tekrar döndüm. Düzleri de tersleri de örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Ve sıra sonuna kadar gidiyorum, geri dönüyorum. Şimdi patıma tekrar geldim. Örmeden alıyorum tersleri, düzleri örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Düzleri de tersleri de örüyorum. Patımı ördüm. Sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Patıma tekrar geldim. Örmeden alıyorum. Düzleri örüyorum. Şimdi burada artık iliğimize de başlayacağız. Çünkü sağ bedende ilik olur. Şimdi bir ördük. İkinci tersimizi ördük. Üçüncü düzümüzü ördük. 3 ilmeğimizi ördük. Üzerine attık ve şöyle kestik. Şöyle bakın şu taraftan. Bu kesim tarafı çok önemli arkadaşlar. Bu taraftan kesin. Ondan sonra tersi ördük, düz ördük ve patımıza bir ilik yapmış olduk. Sıra sonuna kadar gidip dönüyoruz. Patımıza geldik. Tersleri örmeden alıyoruz, düzü örüyoruz. Tersi örmeden aldık. Şimdi bakın arttırdığımız yer düz ilmeğe geldi. Onun için ters ilmekle açıyoruz önde. Düzümüzü ördük. Tersimizi örmeden aldık. Düzümüzü ördük. Tersimizi örmeden alıp iliğimizi bitirdik arkadaşlar. Önde düz tarafta ters ilmekle açtığımız zaman, ördüğümüz zaman iliklerin yeri belli bile olmuyor. O kadar güzel oluyor. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar devam edeceğiz ben onu da söyleyeyim. Sıra sayısını da ölçüsünü de vereceğim. Şimdi kol kesimine kadar bu şekilde devam edeceğiz. Kaç santim öreceğiz toplamda? Toplamda 34 santim öreceğiz arkadaşlar. Sıra sayısı olarak ise 110 sıra. 110 ters sıra arkadaşlar. İsteyen sıra sayısına dikkat eder. İsteyen santimle devam eder. Ama düzleri düz, tersleri ters, patada dikkat ederek bir müddet öreceğiz. Ondan sonra yaka kesimlerine ve kol kesimlerine beraber başlayacağız. Şimdi ilik kaç santimde bir açalım. Onu da göstereyim size. Şuradan. Onun için sol bedeni önce çalıştım arkadaşlar. İliği belirlemek için. Şöyle. Bakın patımız bu şekilde olacak. Tam burada kesimlere başlamışım. Şöyle bakalım. Kaç tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane yaptıktan sonra iliği yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ikinci iliğim. 1, 2, 3, 4, 5 üçüncü iliğim. 1, 2, 3, 4, 5 dördüncü iliğim. Şöyle göstereyim size. Şimdi 1, 2, 3 diş yaptım. Ve şu dişte ilik açtım. Sonra
İlikten sonra, iliğin sırasından sonra 1, 2, 3, 4, 5 diş yapın. Şu dişte tekrar 5 diş yaptıktan sonra dönerken örgümüzün düz tarafında şu ters ilmekte yapacaksınız. Santimini de vereyim. Sayamam derseniz şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Kaç santimde bir? 3 santimde bir. 3 santimde bir ilik de açabilirsiniz. Diş sayısına bakarsanız da 5 dişli. 5 diş yapacaksınız. 6. dişte tekrar ilik açacaksınız. 5 diş yapıp 6. dişte ilik. Her nasıl size kolay geliyorsa arkadaşlar. Şimdi 34 santim ya da 110 sıra yapalım. Kol ve yaka kesimi için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. İliklerimizi açtık. Bakın iliklerimiz hiç görünmüyor. Neden? Çünkü örgümüzün düz tarafında ters ilmekte iliklerimizi yaptığımız için. Son iliğimizi açtık. Bakın iliklerimiz ancak böyle açınca belli oluyor. 2, 4 iliğimizi açtık. Ve 110 ters sıra yaparak geldim. Diğer tarafla aynı. 110 ters sıra yaparak geldim. Şişimde şu an 59 ilmeğim var arkadaşlar. 58 ilmeğim vardı. 6 tane pat için kestim. 52 ilmeğim kaldı. 7 tane pat için arttırdım. Ve 59 ilmeğe ulaşmıştım. Şu anda elimde 59 ilmek var. Ve artık kola başlıyoruz. Bakın ne kadar takıntılıyım. Hep ayraç kullanıyorum. Sayıyorum çünkü. Şimdi burada da aynı patta olduğu gibi örerek arttırıyoruz. 7 artış yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yedi ilmeğim oldu. Şimdi ters. Normalde tekstil tipinde örgümüzün ters tarafında ters ilmekler örülmüyordu biliyorsunuz. Ama bu ilk sıra olduğu için öreceğim. Düz, ters, düz, ters, düz. Kaç? 2, 4, 6 ve 7. ilmeğim. 2, 4, 6. Şimdi ters ilmekte hemen 7. ilmekle bedenden bir ilmek alarak kesim yapıyorum. Kesimimi yaptım. Dönüyorum. Örmeden alıyorum. Düzleri de tersleri de örüyorum. Şimdi rutine de girebiliriz artık. Şimdi tekrar dönüyoruz. Örgümüzün ters tarafındayız. Ters, düz. Artık bu tersleri örmeyeceğim. Bakın örmeden alıyorum. Fakat burada bir kesim yapacağım için ipliğimi öne alıyorum. Hemen ikinci kesimimi yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Örmeden alıyorum. Düzleri de tersleri de örüyorum. Tekrar örgümün ters tarafındayım. Düzleri örüyorum. Son ilmek hariç tersleri örmüyorum. Bakın hemen burada kesimimi yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Örmeden alıyorum. Tersi alıyorum.
düz, tersi örmeden aldım. Tersi örmeden aldım. 3 alt 7. ilmekte kesim yapıyorum, onun için örüyorum. Tekrar örmeden alıyorum. Ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Örmeden aldım. Düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Şimdi burada ne kadar kesim yaptığımızı unuttuk diyelim. Bu arttırdığımız ilmekleri bedene yedirdiğimiz için bir bir sayarak devam edelim o zaman. İlmek sayılarımıza bakacağız. Eğer 59 ilmeğe ulaştıysak demek ki kesimlerimiz, buradaki kesimlerimiz bitmiş demektir. Çünkü burada ilmekleri fazlalaştırmıyoruz. Arttırıyoruz ama döne döne birer birer keseceğimiz için 7 kesim yapıyoruz. Dolayısıyla aynı sayıya, arttırmaya başladığımız sayı olan 59'a burada da ulaşmamız lazım. Eğer bir fazlaysa, iki fazlaysa gelmemişiz demektir. Eğer sayı 59 ise demek ki kesimlerimiz bitmiş demektir. 2 kesimim var daha. Düzleri de tersleri de örüyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Tersi örmüyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmüyorum. Düzü örüyorum ve terste bir kesim daha yapıyoruz. Son kesimimizi de yaparak kol kesimimizi bitiriyoruz. Örmeden aldım. Düzleri de tersleri de örüyorum. Ve son kesimimi yapıyorum. Şu an şişimde tekrar 59 ilmeğim var arkadaşlar. Çünkü bu arttırdıklarımı bedene yedirdim. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Patımın lastiğine geldim. Örmeden alıyorum. Düz, ters. Bakın son iliğim düz, ters, düz, ters. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Artık kol kesimi bitti. Tekli kesimlere başlıyoruz. Şimdi hem buradan kesim yapacağız. Ama üst sırada bir yapacağız. Şimdi ayracımız burada bizim için şeyli. Örgümüzün düz tarafındayız. Düzleri de tersleri de örüyoruz. 6 ilmek örüyoruz. 3, 4, 5, 6. Hemen ilmeğimizi düzeltiyoruz ve bir kesim yapıyoruz. Ve 8 ilmek kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi elimde 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Bunu da bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kesimimizi yaptık. Düzleri de tersleri de örüyoruz. ...59 ilmeğimiz vardı. Buradan kesim yaptık. Buradan kesim yaptık. 57 ilmeğimiz var şu an şişimizde. Şimdi bundan sonra kesimlerimize devam edeceğiz. Ama nasıl devam edeceğiz? Şimdi bu sırada kesim yaptık. Hemen işaretimi koydum. Ayracımı koydum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Ters geliyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Düz geliyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Ters geliyorum ve tekrar kesim yapıyorum. Yani 3. Şunu saymıyorum. Şu sırada çünkü kesim yaptım. Sonraki kesime gelene kadar 3 tane ters sıra oluşması lazım. Her üst sırada bir arkadaşlar.
İkinci kesimde yaptığım zaman ayraç koyduğumda arada 3 ters sıra oluşması lazım. Bu şekilde keserek devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Ne zamana kadar? Elimizde 19 ilmek kalıncaya kadar arkadaşlar. Döne döne anlatıyorum. Biraz öreyim. Gene sizlerle paylaşacağım. Biraz örelim. Tekrar gelin. Şimdi bakın. Kestiğim yere ayracımı koymuştum. Bakın. 1, 2 sıra. 2 sıra yaptım. 3. sıramı yapıyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Bakın. Üst sıramı oluşturdum. Şimdi dönüyorum. Burada artık kesim yapmam gerekiyor. Şimdi 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İlmeğimi hemen düzeltiyorum şöyle düzgün kesim olsun diye. Görünüş şöyle güzel olsun diye. Kesimimi yapıyorum ve 8 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Bu arada ayracımın olduğu yeri geçtim. Bakın. Bakın. Ayracım burada. 1 2 3 bu kestiğim sıra, hemen kestiğim sıraya bir tane daha ayraç koyuyorum. Aslında bir müddet sonra fark ediliyor arkadaşlar. Nerede kesim yaptınız, nerede yapmanız gerekiyor. Ama her ihtimale karşı. Şimdi bir üst sıra daha öreceğim. 4. sırada kesim yapacağım. Bunu alacağım, oraya koyacağım. Ondan sonra bir üst sıra daha bunu alacağım, oraya koyacağım. En alttaki ayracımı hep böyle oynatacağım. 8 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın 3, 6, 7, 8. Hemen 8 ilmek kalınca şu kesimimi yapıyorum. Ve artık kesimim bitti. Evet. Bundan sonra hep bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Üst sıra yapıyoruz. Bakın 2 ayracımın arasında burada kesim yaptım. Burada da kesim yaptım. Arada tam 3 ters sıra var. Bakın tam 3 ters sıra var. Her 3 sırada bir hem buradan kesimimi yapıyorum arkadaşlar. Elimde 19 ilmek kalana kadar. Bunları yapalım. Tekrar buluşalım. Keserek ilerlediğim ve elimde 19 ilmek kaldı arkadaşlar. Bunun tamamını lastiğe çevireceğiz. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Bu yaka tarafımızdaki lastiğimiz. Düzle bitirdik. Ters, düz, ters, düz ve ters. Kol tarafımızdaki lastiğe geçtik. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Lastiğimizi oluşturduk. Artık lastiği oluşturduktan sonra bir müddet bu şekilde lastik olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 16 sıra yapmışım. Gene de siz ölçerek devam edin. Arka yakanın yarısını bu kaplayacak. Ortada bir dikiş olacak yani. 16 dedim ama siz ölçerek yapın. Bu şekilde devam edeceğiz. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Ondan sonra bu tarafa geçeceğiz. Burada bu detaylar, pat detayı falan bu tarafta yok. Diğer tarafı çalışmayı da size anlatayım.
Şöyle. Şimdi burası bittikten sonra 16 sıra lastiğimizi de yaptıktan sonra ölçerek devam ettikten sonra diğer tarafa, yani bedenimizin sol tarafına geçeceğiz. Patı kestiğimiz yerden burada 52 ilmeğimiz var. Sonra hemen örerek hemen buradan 7 tane ilmek arttırıyoruz. Örerek arttırıyoruz. Ve lastiği burada başlatıyoruz. Patın oluşturduğu lastiği burada başlatıyoruz arkadaşlar. Burada ilik çalışma da yok biliyorsunuz. Diğer tarafta birlikte çalışmıştık ilik. Dümdüz örüyoruz. Dümdüz ördükten sonra tam bütün beden 110 ters sıra olduktan sonra aynen burada olduğu gibi kola başlıyoruz. Aynı buradan hiçbir farkı yok. Kolda 7 ilmek arttırıyoruz. Burada 52 ile başladık. Patı da yapınca 59 ilmeğimiz oldu. Burada da 7 arttırdık. 66 ilmeğimiz oldu. Fakat biz döne döne ördüğümüz için bunu hemen anında yedirdik. Tekrar 59 ilmeğe ulaştık. Daha sonra örgümüzün her düz tarafında bir buradan keserek devam ettik. Fakat üst sırada bir kestik. Her sırada bir kesersek şu meyil, şu daracık bir şey olur arkadaşlar. Onun için 3 ters sıra yapıyoruz. 4. ters sıranın düz tarafında hem buradan kesiyoruz arkadaşlar. Bir müddet sonra ayraç da kullanmayacaksınız. Elimizde 19 ilmek, burada da kalıncaya kadar 19 ilmek kaldığı zaman örgümüzün düz tarafında şuradan başlıyoruz ve lastiği akışına göre devam ettirip bitiriyoruz. 16 sıra lastik yaptım. Tabi bu kişiden kişiye değişir ve örerek kapattım arkadaşlar. Tekstil tipi lastik ve örerek kesmeyi bilmeyen arkadaşlar varsa açıklamalar kısmına küçük bir video çekmiştim bu konuyla ilgili. Açıklamalar kısmına videonun linkini atacağım. Oradan takip edebilirler. Bu da bittikten sonra ön bedenimizle işimiz kalmıyor. Dikim aşamasına geleceğiz. Burada ipliğimizi uzun bırakmıştık biliyorsunuz. Düğüm olmasın diye. İlik tarafı üste gelecek şekilde patımızı yerleştiriyoruz. Ve şuradan bu iplikle şuradan hemen dikiyoruz. Bu kadar. Ondan sonra düğmelerimizi dikeceğiz. Ve tamamen ön bedenle işimizi bitireceğiz. Daha sonra arka bedene başlayacağız. Tekrar şişimize 110 ilmek alacağız. 7 sıra tekstil tipi lastik yapacağız. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Örerek devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yok. Kaç sıra? 110 sıra. 110 sıra yani 34 santim. 110 sıradan sonra burada da bir lastik yapacağız. Tekrar düz ters düz ters örgümüzün düz tarafında lastiğimizi yapacağız. Ondan sonra tekstil tipi lastiğin özelliklerini uygulayarak devam edeceğiz. Ne kadar devam edeceğiz? Ölçerek devam edeceğiz. Neyi ölçeceğiz arkadaşlar? Şu ön bedenin lastiği şöyle oluyor. Beden böyle yerleşecek. Şöyle yerleşecek beden. Bu kadar ördük diyelim. Örerek devam edeceğiz. Git gel yapacağız. Lastiğimizi şu mesafeye ulaştıktan sonra örerek keseceğiz arkadaşlar. Daha sonra yan hatları dikerken şu mesafe aynı olması bunun için önemli. Ondan sonra arka bedenle de işimiz bitecek. Ve dikimlerimizi yapacağız. Son paylaşımımızı yapacağız. Bunları yapalım. Gelelim. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Bluz da diyebiliriz, crop da diyebiliriz. Gerçekten çok güzel oldu. Patı bu şekilde oldu. Tabii mankenimiz 36 beden. 36 beden olduğu için biz 38-40 bedene uyumlu çalışmıştık. Biraz büyük gelmesi gayet normal. Aslında dökümünü seven arkadaşlar 36 bedende bu ölçülerde çalışabilir. Arkasını bu şekilde diktik. Sırtı açık oldu. Bir sonraki videomda sırt noktasını nasıl toplayabiliriz? Sırtı açık
örgü modellerinde şu arkanın düşmesini nasıl engelleriz onu da göstereceğim arkadaşlar. Şu an makine lastiği gerekiyor ve elimde makine lastiği yok. Onu da birlikte çalışacağız ve onu da göstereceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.